Hi, Mr. Oktar. It's a pleasure to have you on the show today. Sayın Adnan Oktar, bugün sizinle konuşuyor olmak gerçekten büyük bir keyif bizim için. Teşekkür ederim. Onların da bizlere görüşmesi bizim için bir onur, güzellik. We thank you very much, and it's a great honor to be talking to you right now. So it's mutual. You've been doing some interesting things lately. Tell us a little bit about Mr. Oktar. Can you repeat your question, please? You've been doing some interesting things lately. Tell us a little bit about yourself. Okay. Kendisi hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz? Adnan Oktar kimdir? 1956 yılında Ankara'da doğdum. İlk orta ve liseyi Ankara'da okudum. 1979'da Fındıklı Güzel Sanatlar Akademisi'ne gittim. Orada 83 yılına kadar okudum. 83 yılından sonra da felsefe bölümünde okudum. Sonra da anarşi ve terör nedeniyle bıraktım okulu. Ve kitap çalışmalarına başladım. Well, I was born in Ankara in 1956, and I had my primary and secondary and high school education there. And in 1979, I became a student at Fındıklı Fine Arts Academy, and I was a student there till 1983. In 1983, I moved to Istanbul University and became a student in the Department of Philosophy. But due to the events of some anarchy and terror in Turkey in those years, I had to quit my university education there too and started working on my books. What do you like most about being an author? Bir yazar olmak sizin için hangi açılardan sizin hoşunuza gidiyor? Yazar olmanın en beğendiğiniz yanı nedir? Allah'ın rızasını, Allah'ın hoşnutluğunu aradığımı düşündüğüm için hoşuma gidiyor. İnsanlara faydalı olduğum için hoşuma gidiyor. Barışı, kardeşliği, sevgiyi sağlamaya çalıştığım için hoşuma gidiyor. I like being an author because I'm looking after the facts of God, Allah Himself, and I'm looking after His grace. That's a positive aspect of being a writer. And I like being an author because I feel that I'm beneficial for the humanity. And I'm also happy about this fact of being an author because I work for peace, I work for brotherhood and for love. Who were some of your mentors that have helped you along the way? Kariyeriniz boyunca sizin fikirlerinize öncülük etmiş, size zihin anlamında ışık tutmuş birisi var mı? Bu kimdi? Said Nursi var, İmam-ı Rabbani var. I can mention the names of Said Nursi and Imam Rabbani as my mentors. What has been the most rewarding aspect of your career so far? Şu ana kadar kariyerinizin sizin için en olumlu yanı ne olmuştur? Darwinizmin bir yalan olduğunu, doğru olmayan bir teori olduğunu dünyaya ispatladım. İnsanları materyalist, Darwinist fikirlerden uzaklaştırıp gerçeği görmelerini sağladım. Allah'ın varlığını onlara hissettirdim. Dünyanın kardeş olmasına vesile olduğunu düşünüyorum. Hz. Mehdi'nin çıkışına, Hz. İsa'nın inişine ortam hazırladığımı düşünüyorum. Bu nedenlerden mutluyum. Well, among the most rewarding parts of my career, what I can tell you is that I was able to defeat Darwinism and prove the theory as a false theory in front of the eyes of all humanity. And I feel that I have been successful in keeping them away from materialist and Darwinist ideologies and theories. And I made them feel that God really exists, and I became able to make them see the reality. And I also believe that I was able to prepare the environment today for the coming of the Messiah and Jesus Christ and the Mehdi. You've been very successful at what you do. What key quality would you say that all successful people share? Can you repeat your question, please, again? Sorry. You've been very successful at what you do. What key quality would you say that all successful people share?
Gerçekten başarılı bir kariyeriniz olmuş. Peki başarılı insanların ne gibi niteliklere sahip olduğunu düşünüyorsunuz genel olarak? Samimi olmak lazım. Her şeyin yaratıcısı Allah'tır. İnsanların müstakil gücü olmaz. Her şeyi Allah yaratır. First of all, people need to be sincere in order to be successful, and they have to believe in the fact that everything on this earth has been created by Allah Himself, so they will have to stick to this reality. What is the main message you're wanting our listeners to gain from our interview today? Bugün bu söyleşi aracılığıyla dinleyenlerimize ulaştırmak istediğiniz mesaj nedir? Darwinizmin, materyalizmin yıkılışı dünyada artık terörün ve anarşinin, kavgaların, savaşların bitişi de anlamına geliyor. Çünkü bütün dünyada çıkan, şu ana kadar oluşan terör, anarşi ve savaşların arkasında, anlaşmazlıkların arkasında Darwinizm vardır. Bunu benim Yaratılış Atlası isimli kitabımı okuyanlar görürler. Artık dünya kardeşliğinin, dünyanın birlik ve beraber olmasının önünde hiçbir engel kalmadı. Artık Hz. İsa'nın inişini bekliyoruz. Bu altın çağı, güzel çağı bekliyoruz. Hz. Mehdi'nin zuhurunu bekliyoruz. Avrupa, Amerika, Rusya, bütün dünya kardeş olacak. Çok muhteşem, güzel bir medeniyet oluşacak. Bu altın çağda, dünyada mutluluk içinde yaşayacağız inşallah. Allah'ın dilemesiyle. Well, what I want to tell your listeners is that Darwinism and all the materialist ideologies related to Darwinism and their defeat means that terrorist events and anarchic events on this earth will be diminishing in parallel to that defeat. Because every terrorist act and every anarchic act on this earth has been caused by Darwinism and the ideologies related to Darwinism. Readers of my book Atlas of Creation know this fact very well. So I think that for the brotherhood of all humanity on this earth, we have no obstacle any longer, and we are awaiting the times when Jesus Christ and the Mahdi will come to this earth, and they will pave the way for a golden age, during which all people will live in brotherhood and in great love. And we will see that big countries and big civilizations, United States, Russia, and all other countries will be able to live in great peace, in brotherhood, and in mutual love. So the Mahdi and Jesus Christ will open the golden age for us, and I really believe in the fact that and hope that we will be living in great love and in brotherhood during that age. Tell our listeners about some of the ways that you're keeping the peace in Turkey. Okurlarımız sizin Türkiye'deki genel durum, şu andaki durum açısından hakkında ne düşündüğünüzü de öğrenmek istiyorlar. Türkiye'de inançlı insanların sayısı çok yükseldi. Şu an Darwinizme inanmayanların sayısı %95. %95 insanlar Allah'a inanıyorlar Türkiye'de. Bu çok mükemmel bir şey. Avrupa'da da bu oran yaklaşık bu derecelere geldi. Bu orana geldi Allah'a inananların sayısı. Yani %75-85 arasında değişiyor. Amerika'da da bu oran çok yüksek. Bu büyük bir başarı, Allah'ın meydana getirdiği bir başarı. Dünyanın artık materyalist karanlık çağdan çıkacağını, aydınlık çağa gireceğini açık açık görüyoruz. Bu çok mutluluk verici bir şey. Artık karanlık çağ bitti. In Turkey, the number of people who are true believers and who stick to Allah's way have increased dramatically. Today, when we look at the Turkish population, 95% of the Turkish population do no longer believe in Darwinism. This percentage is almost the same in European countries, where we have this rate as 25 to 80%, which means that almost 80% of the European population do not believe in Darwinism any longer. And these rates are very high in the United States as well. So this I deem as a great success. This is the success of Allah Himself. And it means that we are moving away from the materialist dark age towards a golden age all around the world. Tell us about some of the projects you're working on now. Bize şu an üzerinde çalıştığınız çalışmalarınızdan, projelerinizden bahsedebilir misiniz?
Yaratılış Atlası'nı 14 cilde çıkartmayı düşünüyorum. İlk 7 ciltte teknik detaylar var, bilgiler var ve fosil resimler var. Ama son 7 cildin tamamı fosil resimlerden oluşuyor. Şu ana kadar biliyorsunuz 100 milyon yaratılışı ispat eden fosil bulunmuştur. Bunları insanlara göstermek istiyorum bir kısmını. Tek bir tane Darwinistlerin dediği tarzda ara fosil bulunamamıştır. Bu gerçeği de insanlara göstermek istiyorum. Tek bir proteinin meydana gelmesi de bilimsel olarak imkansızdır. Tesadüf sonucu bir proteinin meydana gelmesi mümkün değildir. Bunları insanlara anlatıyorum. Kitaplarımda anlatacağım. Detaylandırıyorum. Daha iyi kavrayabilmeleri, daha iyi anlayabilmeleri için. Fakat yeni birçok eserim var yine. Yeni kitap çalışmalarım var. Bunların çalışmaları da devam ediyor. I'm working on the Atlas of Creation, and we have decided that it should be 14 volumes. In the first 7 volumes of the Atlas of Creation, I have offered my readers with some technical details. In the remaining 7 volumes of Atlas of Creation, I intend to include as much fossil photographs as possible. You know that we have been able to find 100 million fossils, which prove that creationism is what we need to believe and not Darwinism. And we all know that no single cell of protein can be created on the basis of coincidence. So I want to tell people about these facts. I want them to know about these facts. So what I'm doing right now is just detailing the Atlas of Creation, trying to include much more visual materials into the book. And apart from that, I'm also working on some other books, on other projects as well. What is the most important lesson you've learned from being an author? Bir yazar olarak insanlara vermek istediğiniz önemli mesajlar nedir? Bütün insanları Allah'ın yarattığı kullar olarak çok seviyorum. Amerikalıları çok seviyorum, Avrupalıları çok seviyorum. Bütün dünyadaki insanları çok seviyorum. En kısa zamanda birlik ve beraberlik içinde olmayı diliyorum Allah'tan. Hz. İsa'nın gelişinde büyük bir bayram günü olacak bu. 2021'lerden sonra Hz. İsa'yı bekliyoruz. Mehdi'nin de çıktığını düşünüyorum. Çok mutlu, sevinçli bir çağa giriyoruz. Birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde olalım. Bütün dünya insanlık için bol bol yetecek kadar büyük. Hırs yapmak, egoistlik yapmak çok kötü bir şey. İnsanlar egoistliği ve hırsı bırakmaları gerekiyor. O zaman bu ekonomik kriz de dinecek. Bu ekonomik kriz yaklaşık 7 yıl kadar sürecek bir krizdir. Buna Tevrat'ta ve Kur'an'da açıkça işaret edilmiştir. Ama hırs kalktığında, egoistlik, bencillik kalktığında bunlar da kalkacaktır. Çok güzel günler olacak. As an author, I would like to give you the message that I love all people on this earth. I love the Americans, I love the Europeans, I love all humanity. And I call them into a great unity and into a brotherhood. We know that Jesus Christ will come to this earth, and that will be a great day of joy for all of us. We expect him after 2021, something like that. And I personally believe that the Mehdi has already come to this world, and he is among us. So we are entering into a very happy, into a very joyful period, into a very golden age, if you like. So what I would like to tell you also is that this world is large enough for all of us with all its resources. But what we have to do is to keep away from greed and to keep away from egoism. And if we keep away from those bad vices, then we will have no financial crisis at all. This financial crisis has been referred to in the Old Testament and in the Quran as well, and we are told that it will last for 7 years. But after this financial crisis ends, which will be if we only keep away from greed and egoism, then we will be entering into a very happy, into a very joyful
golden age. So what I'm trying to say is that we need to keep away from greed and egoism and stick to one another with love and with brotherhood. Can you tell our listeners how they can find out more about you, your books, and your new projects you're working on? Dinleyenlerimize sizin hakkınızda daha ayrıntılı bilgilere, şu anda çalıştığınız projeler üstünde daha ayrıntılı bilgilere nasıl ulaşabileceklerini söyleyebilir misiniz? harunyahya.com''dan ulaşabilirler. They can reach all kinds of information about me and my works from my site, which is harunyahya.com. Mr. Oktar, it's been a pleasure to have you on the show today, and I hope that you'll come back again. Sayın Adnan Oktar, bugün bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Umarız sizinle bir söyleşi fırsatımız yine olur gelecekte de. Çok iyi olur. Onları çok seviyorum. Saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. En kısa zamanda görüşelim. That would be very fine indeed, and I thank you too very much for sparing your time. And I love you all, and I send my love and respect to all of you. Thank you very much.